pardon. Yolda otostop. Hepinize yeniden merhabalar. Şu anda otobüsteyiz. Daha doğrusu otobüsteyim. Cihan muz almaya gitti. Burada kahvaltılarımızı genelde meyveyle yapıyoruz. Şurada şöyle küçük bir pazar kurulmuş. Aha geldi. Muz yok. Şaka yapıyorsun. O da olur. Aldım yine bundan. Tamam. Otobüsümüz bu şekilde. Cihan şöyle bir yere oturacak. Ha, güzel. Yorulduk ya. Zorlu bir otobüs yolculuğunun ardından Zanzibar adasının en kuzeyine, Tanzanya'nın en güzel altın kumu rengindeki plajlarının bulunduğu en güzel turizm bölgesine sonunda vardık. Buradaki şoförler insan hayatını hiçe sayarak o kadar hızlı araba kullanıyorlar ki yani trafikte buraya canlı ayak basmamız bizim için gerçekten Afrika gezimizde bir mihenk taşı olarak şöyle kenarda duruyor olsun. Deniz solumuzdan geçen bir motosikletliye çarptık. Adam böyle otobüsün sol tarafında büyük pastırma dilimi gibi sürüne arkada düştü. Otobüste daha yeni duruyor yaklaşık 20 dakika falan sonra. Çiziklere bakıyorlar. Bir de diyor ki Hakuna Matata. Zanzibar Adası'na gelme sebeplerimizden bir tanesi bu turistik güzel plajlarını gezmek, görmekti. Ve bunu da kuzeyinden, en kuzeyinden Nungwi Kendwa bölgesinden başlayarak yapmak istedik. Hava biraz kapalı. Geldiğimizden beri ilk kez bu kadar esintili ve bu kadar bulutlu bir havayla uyandık. Büyük ihtimalle yağmur sezonu yaklaştıkça yağmur riski de artıyor tabii ki her gün. Sanırım bugün yağmur yağacak ve biz Zanzibar Adası'nın en güzel plajlarını sanırım yağmur altında geziyor olacağız. Bölgeye gelmeden önce burayla ilgili biraz araştırma yapmıştık ve bazı Türk vatandaşlarımızın burada otel işletmeciliği ve su sporları gibi günaydın bebeğim. Günaydın. Olaylarda faaliyet gösterdiğini öğrenmiştik. Şu anda o Türk arkadaşlarımızın bir tanesinin otelinde kalıyoruz. Paşa Otel. Küçük, güzel böyle butik, şirin bir yer. Aile işletmesi. Aşırı tatlı insanlar. Çok süper insanlar var. Buranın havasından mı, rahatlığından mı, suyundan mı? O kadar güzel insanlar ki yani. Cuk oturmuşlar böyle Afrika'nın bu adasının o durumuna. Bir de buraya geldiğimizden beri böyle insan evindeymiş gibi hissediyor. Evet. Bize başka bir şey hissettirmediler. Eminim diğer müşterileri de bu şekilde hissediyordur. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Kaldığımız yeri biraz gösterelim size, bakın. Şöyle üstümüzde bir kat daha var. Biz alt katı seçtik. Daha serin olacağını düşündük. Çünkü Ebru klimayla pek anlaşamıyor. Cihan'ın klimayla olan aşkını bilmek istemezsiniz. Yani o soğukta biz normalde Fethiye'de soba yakıyoruz. Ama Cihan burada o soğukta yaşamak, yatmak, uyumak istiyor. Dışarıda böyle tabela gibi şeyler yok. Yani herkes her şeyi eliyle yapıyor gibi. Evet, tabela vergisi de yok o zaman haliyle. Baksanıza şuraya ya. Tatlış ya. Şu yukarıdaki malzeme bambu ağacı mıydı ya? Bambu değil, ne ağacı? Kokonat ağacıdır galiba. Kokonat ağacı. Dikkat ettik, her yerde çatı malzemesi olarak bunlardan kullanıyorlar. Bunun özelliği neymiş biliyor musunuz? Yağmur yağdığı zaman genişliyormuş ve içeriye yağmur su sızdırmıyormuş. Evet. Güneş açtığı zaman da daralıyormuş, içeriye hava alıyormuş. Mükemmel bir şey ya. Evet, mükemmel, evet işte. Adamlar çözmüşler. Doğadan kopmadığın zaman bu tarz çözümlerini her zaman yerini bulabiliyorsun. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bakalım buranın kahvaltısı neye benziyormuş? Çünkü biz genelde otelde kahvaltı yapmadık. Hep dışarı çıktık. Meyve, sebze, işte tavuk yedik. Ama nasılmış bakalım? Büyük Geliyor ihtimalle Türk kahvaltısı. Yine öyle bir şey olacak. Türk kahvaltısı verir mi? Yok. Yok ya, öyle bir şey yok. Burada öyle ayran, yoğurt, efendim bize has çok fazla olayları bulamıyorsunuz. Salam da denk geldi değil mi? Benim tansiyonum düştü. Bir tuzlu ayran bulamadım. Bulamadık. Burada daha çok tropikal meyve suyu içeceksin o zamanlarda. Azıcık bir tuz at üstüne. Bakın, bu kızın adı Nazlı. Türkiye'den gelmiş. Buradaki en sıcak kedi. Dün kapının önüne geldi. Kendini sevdiriyor. Ben de şaşırdım. Dedim ki buranın kedileri çok soğuk oluyordu. Nasıl oluyor bu? Halbuki Türk kızıymış bu. Nazlıymış bu. Ne varmış kahvaltı tabağında? Say bakalım bize, öğret biraz ya. Şimdi şöyle gözlememsi bir şey var. Bunun bir adı vardı. Nachaki mi? Çıkanç mı? What is this called? Chapati. Chapati. Chapati.
Bunun adı çapati. Şeyden aklıma geliyor. Gözleme. Var ya böyle çıt 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 patlatırız. Ha, çatapat. Çatapat. Tereyağımız var. Reçeller var. Ekmek var çok şükür. Güzel, Ve makul omlet. bir omlet var. Süper ya, böyle hafif yiyeceksin. Bizde olsa zomburu zuppa, pastırmalar, sucuklar falan. Bizim kahvaltımız gibi yok şimdi Yok lütfen. canım ya. Türk yemeğini dünyanın hiçbir yerinde zaten göremezsiniz bence. Ama tabii ki o kalorileri de hiçbir yerde görmüyorsunuz yanında. Burada böyle güzel bir de barı var. Orayı da göstereyim size. Masai, burada bu kostümü giyen arkadaşlara Masai diyorlar genelde. Tanzanya içerisinde güvenlik işleri, böyle işte bütün ne diyeyim, güvenlik diyelim, güvenlikten. Hello, how are you? Yes. How are you? I'm okay, thank you very Yes. much. What is your name? Sakayo. It's taken out. Yes. Burada Masai'lerin dişlerini when did they take it off? Angkalem. Murek elle. Murek elle tahu nyeki. So if you are a Masai, this Yeah, happens. guys, yeah. And this happens. Bak iki tip Masai var o zaman. Bir Ne gerçek bu- Masai, bir de kolpacı Masai diyor. Bir tanesinin dişlerini çekip kulaklarını deliyorlar. Diğer arkadaş yeni nesil. Masai dediğimiz Masai'lerden. O normal bir şekilde duruyor. Nugvi'nin dar pazar çarşı sokaklarına girdik şimdi. Birazdan hemen sahile akacağız. Burada her şey iç içe. Böyle bir turistik merkeze girdiğinizde olayların hepsi bir yerde birikmiş. O yüzden hepsinden çok kısa bir zaman içerisinde faydalanabiliyorsunuz. Hemen şöyle sahile giderken nelerle karşılaşıyoruz gösterelim. Tabii ki de dükkanlar. I make it for 65. 65,000. Yes. Çok pahalı. Something really good. 360. Very good sound but expensive. But there are the discount, brother. I can do. I need a good discount. What is your name? Dolar usulü çalıştıkları için öyle her yere girip bir şey alamıyorsunuz. O yüzden girip mutsuz edeceğimize biz de girmeyip mutsuz oluruz diyoruz. Evet, dünyanın en güzel plajlarından sayılan Nungvi plajlarına şu anda ayak basmış bulunmaktayız efendim. Bastık. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la Şimdi noche. eğer yapabilirsek 1 kilometre boyunca bu güzelim sahilde yürümek istiyoruz. Birkaç tane küçük küçük plajları var. Bunları göstermek istiyoruz ama o kadar gürültülü ve dalgalı ki şansımızda bugün. Belki biraz daha içerilerden yürürüz. Tek tek böyle gider sahilleri gösterir devam ederiz. Öyle mi yapalım? İçerilerden. Çok güzel bir yere gideceğiz bu arada. Şöyle bir şey de söylemek istiyoruz. Biz buraya akşam geldiğimizde deniz inanılmaz gerideydi. Burada böyle geldik olayı çok fazla. İnsan sürekli tsunami mi olacak diye korkuyor. Dün akşam bu mekanda, mekan ama otellere buradan selam olsun. Çok acayip bir parti vardı. Buranın olayı şuymuş. Bu toplam sahil boyunca tam bilmiyoruz. 1-2 kilometre kadar bir sahil bu Nungvi Beach. Buradaki bütün işletmeler haftanın 2 günü parti yapma iznine sahip. Birisi parti yaparken diğerisi tavuk satıyor. İşte dün bir de tavuk da yedik başka bir yerde. Yani kendi aralarında böyle çok güzel bir şey yaratmışlar. Ya herkes Denge bir yere yaratmışlar. toplanıyor yani. Evet, yani bölmüyorlar, müşteriyi bölmüyorlar. 2 gün izinleri var, istedikleri gün. Aşağı yukarı aynı düzen var içerilerde. Hani ses sistemleri, ışık sistemleri falan da aynı. Güzel bence, gayet hoş bir durum değil mi? Evet ve inanılmaz danslar dönüyor ya. Evet. Ama ben dün bir istek yaptım, DJ'den çalmadı. Tony Kante'den, neydi o şarkının adı? Jumbo. Yekeke muha, yeke yeke, ümbaritler vuru. Güzel şarkı. Yo le traigo mi son son. Anda, si es la verdad. Macho juju na mgukan again. All the horses goes on the beach in Tanzania. Let's do cheap safari. Yeah. Yeah. Rico son, que yo le traigo mi son son. Bu arada şöyle bir şey oluşmuş bu uzun sahilde. Sahil belli aralıklarla doğal şekilde şöyle kayalarla bölünmüş. O yüzden siz yürürken böyle sanki bölüm parsel parsel geziyormuşsunuz gibi oluyorsunuz ama işte su çekilince tabii bu tam bir sahil haline geliyor. Öyle gözüküyor falan, güzel, ortam çok güzel. Buradan bir dönüm yer kapattın mı var ya, elektriğini burada geçirirsin dedim, söyleyeyim ben. Net. Masai kardeş ne yapıyor? Soralım gel. Kolay gelsin. Hi you. What are you doing? How did you go? Adam şokta. Bailar mi gente. Burada olay şuymuş arkadaşlar, herkes işletmesinin önündeki bu yosunları buradan kaybetmek için çukur kazıp içerisine atıp gömüyormuş. O şekilde sahili toparlamış onlarmış. Anymore? Yeah? No.
sonunda gelin benim bu şezlonglarda oturun, size indirimli hemen oturma pozisyonu ayarlayayım diyor. Biz dedik yok, biz alışkınız zaten Türkiye'de şezlong oturma pozisyonundan, o yüzden gelmeyelim dedik. Teşekkür ettik, çıktık. Nungu Beach'te yolumuza devam ederken turistik ortamdan biraz daha uzaklaştık. Böyle arada bir bölgeye geldik. Sahili devam ettikçe büyük ihtimal ileride yine turistik bölgeleri varmış olacağız. Ama bu ara bölgede daha böyle yerel halka has işler görüyoruz. Bak balıkçı tekneleri bu tarafta. Arkaya balık ağlarını dizmişler güzel bir şekilde. Şimdi burada bir tekne çekecekler. Ona da gidip şahit olalım istiyorum ben. Türkiye'dekiyle aynı standartlarda mı çekiliyor bakalım tekne? Çünkü bunlar parmağıyla falan çekiyor olabilir böyle. Gel buraya diye. Arkadaş şu anda 60 beygirlik motoru tek başına taşıyor. Biz normalde ikimiz taşıyamıyoruz onu. Biz taşıyoruz, bizim tekne de taşıyamaz o motoru. Vay be. Güce bak ya adamdaki. Gölgelerin gücü adına ya. Kendi kilosundan fazla. Güzel kızlara bakın. Uy, kızdın mı? Kızıyor musun? Yapma. Yapma. Yapma dedim. Yapma. Ne olmuş bu gözlere? Mor gözü bulduk. Yılmaz Morgül. Yılmaz Morgül. Balıkçı kasabası. Yine onların yöreye has bir kayık herhalde bu. Biz ek yerini bulamadık. Ya Ebru diyor ki tek parça ağaçtan yapmışlar. Yani şu Kesinlikle tek parça. İçine baktığınızda buraları falan böyle oval bir şekilde ve hiçbir şekilde ek görünmüyor. değil mi? Bence burası böyle ağacı oymuşlar. Zaten ağaç büyüklüğünde farkındaysan. Böyle çok büyük değil. Evet. Ama ne kadar zaman alır ya. Büyük işçilik. How do you build this? One piece of big wood. And which tree? Which tree? Mango tree. Wow. Şunlar da dengesini korumak için. Yanlarında. Evet. Hafif mi? Hafif. Bakayım bir. Yani böyle bir kütleye göre hafif. Burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Herkes eliyle yapıyor her şeyi. Değil mi? Benim gibi aynı. How long does it take to build it? 2 months. One person. Wow. Vay be. Have a good day. Thank you. Tamam. Evet, Ebru çocukları sıkıştırırken yine burada. Bütün çocukları korkuttun ya. Ya bayılıyorum var ya bunlara. Bayılıyorum ya. Yapmışsın ya. Yok diyor. Tamam, ağlayacak. Tamam, okey, hadi bay bay. Aslında yola çıkmamızdaki amaç burayı bulmaktı. Doğru yeri bulduk mu acaba? 2 tane var kaplumbağalarla yüzme yeri. Bir tanesi burası, bir tanesi başka bir yer. Buranın puanı biraz daha yüksek. İstersen bir bakalım. Hadi. 15 dakika sonra size ne gösterdik bilmeden merhaba. Şimdi biz bu doğal akvaryuma gireceğiz diye böyle inşaatın olduğu bir yerden kaybola her zamanki gibi girdik. Ya tabelayı takip ettik aslında. Giriş oradan değilmiş. Bize bilet falan kesmediler. Kimse de nereye gidiyorsun demedi. Biz de içeri girdik. Fotoğraf, video falan çekiyoruz. Sonra aklımıza geldi. Dedik ki burası ücretli değil mi? Söyleyelim bir. Söyledik 2 insan. Söyledik. Dedik ki burası ücretli değil mi? Bunlar bir şaşırdı. Siz nasıl girdiniz, nasıl para ödemediniz falan diye. Ondan sonra çıkarmıyorlar bizi. Para ödemeden çıkmayacaksınız diyorlar. Bir de 10 dolar diyor. Biz de inatçı 2 keçi. Vermeyeceğiz diye. Ya sonuçta haklıyız. Haklıyız canım, dışarıda insan yok, bilet satan bir şey yok. Adam diyor nereden girdin? Yani. Diyorum, sahilden geldim. Yok diyor bir şeyler. Ben senin evine gelsem direkt girsem olur mu diyor. Lan diyorum benim evimde kapı var. Ben sahildeki açık yerden girdim. Neyse en sonunda fotoğrafları, videoları sildiler. Ondan sonra biz de şimdi çıktık geldik, burada birer Fanta içeceğiz. Ne yapıyorsun? Zemin kontrolü mü yapıyorsun? Şurası defansınıza ne buldum? Bunu böyle takı kutusu yapacağım. İnternetten bunun bir tık büyüğünü aldım. Bak şimdi hiç utanmadan söyleyeceğim. Biraz utanıyorum da. 90 liraya 2 tanesi. Bana kalırsa çok para ki ucuz diye aldım, indirimdeydi. Bunları böyle sokağa her yere atıyorlar ya. Jet ski'nin fiyatını sorduk. Tahmin edin kaç para?
Edemediler. Sen et. Ben de etmeyeceğim. 15 dakikası $30. Manzara o biçim. Geldik, şimdi bir şeyler içeceğiz. Şöyle bir şey deniyorum. Tadına bakıyorum. Ben dedim baktım tadına, bizde çıkan No 10 var ya. No 10'u biliyorsunuz, yeni çıktı, kolanın muadili. Onun içerisine biraz böyle buraların baharatının atılmış hali. Gazoz şeyli ama baharatlı. Ben de neye benzettim? Jelibon'un, kolalı jelibon var ya, onun bayağı içecek hali. Ama O zaman içtikten cheers sonra bir şey yapıyor, boğazda bir acı bırakıyor. O neyden kaynaklı? İşte zencefil. Çok çabuk içme, çarpılırsın, zencefil çarpar ha. Çok güzel ya. Sahilde çocuklar bu şekilde gösteri yapıyor. Özellikle restoran önlerinde. Ondan sonra şapkalarına para atıyorsunuz. Bunu ben yapabilir miyim? Dur bakayım, düşüneyim. Diyorum sana, buraya 8-10 tane Türk esnafı getireceksin, koyacaksın, burada turizm parlar. Bak şimdi bunu ne yapmış? Yapamam ya. Yaparım. Yemeklerimiz geldi. Burada bir margarita pizzamız var. Cipsimiz, körili tavuğumuz ve pilavımız, yanında salata, ilk defa da ekmeğimiz var. Evet. Ekmek burada bulunmaz nimet. Özellikle böyle istemeniz lazım ki bulursanız o da bulursunuz. Güzel oldu. Bugün inşallah iyi doyacağız. Evet, bugün sokaktan yemeyelim dedik. Kendimizi biraz şımartıyoruz. Hazır böyle güzel bir manzara bulmuşken değerlendirelim istedik. Türk restoranında olunca bir de tabii acımadık açıkçası bugün. Neyse, yarın yine sokaklara düşeriz. Burada çok enteresan bir manzarayla karşılaştık. Şimdi arkadaşlar şu teknelerde sunset yapıyorlar. Yani işte güneş batışını müşterilere gezdiriyorlar. O esnada canlı müzik yapıyorlar içeride. Tekneye binmeden önce enstrümanlarını bu şekilde ateş başında akort ediyorlar anladığım kadarıyla. Bidondan mı yapmış? Ne yapmışlar? Vay be. Vallahi bidon ya. Turkish price. I will come diyor. I will come. Hadi bakalım. Turdan sonra gel satarım diyor. Ucunda azıcık bir böyle kopmuş şeyi. Bakalım. Satarsa kaça alırız biz bunu? Bilmiyorum. 60 lira, 15 lira. İyi. Vermez ama. Vermez. Belki de verir. Vermez. Hadi bir öttürün bir ya. Ha? Hadi bakayım. Hadi gidelim karakola merkeze. Abayım kızıma bir kutu boya. Hey. Boyasın kendini boya. So yeah, 60 start to wait here. How much you sell this for? Really only 10,000 shillings. 10,000 shilling, yani 60 liraya satıyor. Ya bunu pazarlık yapsan 30 liraya alırsın işte 5 metre. 10 şilinlik 5 şilinle indirdik. O da mutlu, biz de mutluyuz. Hakuna matata, karibuni wageni, hakuna matata. Sahillerde sürekli bir etkinlik oluyor. Özellikle bu etkinlikleri gördüğünüz Masailer yapıyor. Bu Masai galiba şef Masai. Burada böyle bir şey yaptılar. Boyu kadar tutuyorlar. Buradan atlıyorlar. Şuna bakın şimdi. Şuralarda biraz önce top oynuyorlardı.
sobayı yakmamışımdır. Akşama kadar bitmiyor burada. El sanatları böyledir. O yüzden önceden siparişle çalışmanız daha büyük zaman kazandıracaktır sizlere. This is my signature. Yeah. I put here my signature, Muhammad M. I will go to the bank with your signature. Ask money. They give. Yeah, they give. Nungvi plajının ana aktivitelerinden bir tanesi deniz içerisinde at türü. Efendime söyleyeyim sunset gemi turu. Güneş batışını izliyorlar böyle canlı müzik gemi turlarıyla. Onun dışında jet skiler kiralanıyor. Yine böyle küçük teknelerle saatlik geziler yapıyorlar. Yakınlarda bir yerlerde Bill Gates'in adası olduğu söyleniyor. O adaya biz gitmedik. Gidersek Windows'umuza format atarız diye korktuk. Kaçırdım şu çocuğu ya, ikidir. Nungvi'nin altın rengi plajlarını bitirdik. Sadece neden altın rengi kumlarından bahsediyorsun? Çünkü bugün güneş yoktu ve turkuaz sularını o kadar göremedik. Sizlere de gösteremedik. Ama çok güzel bir yer. Yani şu haliyle, güneşsiz renklerin soluk olduğu haliyle bile gerçekten inanılmaz güzel tonlarda olaylar yaşayabiliyorsunuz burada. Yani güzel derken bize göre farklı şeyler oluşuyor. Tabii ki bizim için güzel oluyor. Şimdi biz Nungvi plajını bitirdik. Toplamda 1,5 kilometre şeye doğru, nasıl söyleyelim, kuzeyine doğru 1,5 kilometre de geri olmak üzere 2,5-3 kilometre yol Otele yürüdük. geldik bu arada. Otelimize geldik. Bunun bir de Kendva tarafı vardı. İyi akşamlar. Biz Kendva'ya dün yanlışlıkla gittik. Ya aslında buraya gelmemiz gerekiyormuş ama orayı da görelim gibi bir durum da oldu. Ama gittik bir baktık ki plajın arka tarafı buranın aksine işte tatil köyleri 5 yıldızlı, yani böyle zengin insanların daha çok takıldığı 500-600 dolarlık böyle gecelik oda fiyatlarının bulunduğu bir mekanlar grubuymuş. O yüzden Kendva'yı es geçtik diyebiliriz. Gördük, geçtik. Burası çok daha cıfcıflıydı. Evet, çok daha güzel de geçti günümüz. Bir tek neyimiz kaldı? Akşamımız. Akşamları akacağız bu akşam. Gece hip hop show var. O yüzden videonun bundan sonraki kısmını lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayarak izleyin. Şimdi şöyle bir durum var. Afrika deyince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi dans. O yüzden buranın gece hayatını inanılmaz merak ediyoruz. Çok fena Hakuna Matatalayacağız akşam. Bakalım nasıl olacak. Şimdi tabii sızmazsak. aç. Klima. İçeri soğuk zaten. Açmasak da. Evet, bu da bizim odada 3. Temizlemişler. Yok ya. Ne gerek vardı? Vallahi gerek yoktu ya. Vallahi Cem Bey'e buradan tekrardan çok teşekkür ederiz ya. Vallahi süpersin abi vallahi. Size bahsetmiştik herhalde gün içerisinde. Her gün bir yerde parti oluyor ve işletmeler kendilerine 2 parti hakkı tanınmış bu işletmelere. Haftada 2 gün her birinde parti oluyor. Şimdi bu gece parti olan mekan en sakat olan mekanmış. Yani sakat derken daha laşka, daha geniş bir eğlence oluyormuş. Ebru'nun sevmediği tarzda house ve tekno müzikleri çalacakmış. Bu da benim en sevdiğimdir bu arada. Umuyoruz ki güzel dakikalar yaşayacağız partide bakalım. Ondan sonra da bir dans show var. Oraya katılacağız. Burası otelimizin barı. Böyle çok şık bir rock barı var. Sabah göstermiştik zaten size. Buradan bir geçip Cem'i de alalım. Gidiyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Daha bekleyebiliriz kalamaysa. Çıkalım. 5 dakika. Bana bir 5 dakika lazım. Tamam. 5 dakika sonra çıkacağız. Yolumuz yakın. Burada her yer birbirine çok yakın. Şöyle bir yürüyelim yavaş, gösterelim küçük. Şöyle tam köşede bizim otel. Ha burada da yol var, ha buraya da yol var.
Ha bir de buraya da yol var. Şöyle bir durum var zaten. Burada her yol aynı yere çıkıyor. Ya- Denize. Evet, bütün yollar denize çıkıyor ve mükemmel bir plaj. Zaten gördünüz. Şimdi dans show biraz enteresan olacakmış. Nasıl olacak? Nasıl enteresan. Yani dans show'un bütün görüntülerini veremeyebiliriz size. Önce biz bir gidip bakalım, ondan sonra size de gösteririz. Bakalım biz kaldırabilecek miyiz bunu? Kaldırırız. Hadi Cihan, hadi Cihan. Haydi Cihan, haydi Cihan, haydi. Yanına git hadi. Yanına git lütfen. Adam ya beni buranın en iyi dansçısıyla gidip buradan yarıştırıyor ya. Ya lütfen. Adama baksana, robot ya. Cihan hadi lütfen. Cihan yanına git. Ya tamam yapamayacağız. Komik olan tarafı da o. Vallahi bir şeyler yapıyorlar ama. Biz galiba farkında olmadan ayin gibi bir şey katılmışız. Evet, sırada Sivas havayı var. Bunun derdi ne bunlar? Partiden çıktık arkadaşlar. Otele doğru yürüyoruz. Çok güzel geçti gecemiz. Gelir gelmez böyle sahiller, partiler falan süper geçiyor gerçekten. Yani evet, rahat bir ortam. İyi ki de yapmışız. Biz normalde böyle çok fazla hani böyle vurdulu kırdılı cıttırı cıttırı eğlencelere katılmayı tercih etmiyoruz biliyorsunuz. Daha böyle sakin şeyler yapıyoruz. En son ne zaman yaptık hatırlamıyorum bile. En son söyleyeyim, hatırladım, İzmit'te yaptık. Ben kafamın üstüne dönerken helikoptere çarptım falan. Öyle olaylar yaşandı. O zamandan beridir küsüz. Şaka yapıyor. Parti ortamlarına küsüz. Ya öyle kalabalığa gelemiyoruz açıkçası ama buradaki eğlenceyi de görmek istedik. İyi ki de Tabii gitmişiz. ki canım, çok başkaydı. Güzel, Yani rahat bir ortam. Kimse kimseye bulaşmıyor. Evet. Fiyatlar uygun içeride. Yani eğlence gerçekten düzgün, düzeyli bir eğlence vardı. Yani buraya gelmeden önce hiç böyle olacağını düşünmezdim mesela. Tanzanya deyince biraz daha açıkçası güvensiz hissederiz diye düşünüyordum ama hiç öyle bir ortam yok. Yani bayağı Tayland. Güzel, evet. Yani tabii ki Tanzanya'nın Zanzibar bölgesi için geçerli Evet, bu. tabii Çünkü canım. turist var her tarafta ve buranın yerlileri de yine turistlere ayak uyduraraktan olayı turizme dökmüşler. O yüzden güvenli, güzel bir gece geçirdik. Şu da çok güzel bence. Hı. Yani %50-50 sadece turist yok. Tabii. %50 de yerlisi var ve Yerlisi olmasa tadı çıkmaz zaten. evet kesinlikle öyle. Eğlenmeyi Ve çok iyi o- biliyor aynen adamlar. onu diyecektim. O kadar eğleniyorlar ki sizi olsun de ya. eğlendiriyorlar yani. Müthiş danslar falan o güzel biçim ya. yani. Helal olsun adamlara. Öyle güzel bir gece geçirdik. Şimdi gideceğiz otelimize doğru. Az kaldı zaten. Ondan sonra artık yarın ne yaparız, nerede görüşürüz, nerede buluşuruz sizlerle bilmiyoruz. Zanzibar Adası'na gelin. Gelinebilir. Buraları görün. Kesinlikle gelinebilitili bir olay var. Gidiş dönüş biletinizi hemen alın. Kaç lira aldık biz gidiş dönüş biletini? Boş ver ya, daha dönüş almadık ki. Dönüş almadık. Bize şey olacak da siz dönüş gidiş almadık, bir şey olmaz o zaman. O zaman biz bir süre daha buralardayız. Haftaya nerede olacağız belli değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Barber Kona'na selamlar.
çok da nazlı bir şey. Ay. Ana gece. Gece kavgalara Sanki gerek geldik. yok böyle şeyler. O küçük senden. Husky o, sana misafir gelmiş Kanada'dan. Çok yaşa korona. Allah. Hayır. Gerek hayır, yok, öyle gerek yok. hareketler yok. Hayır, dostuz, arkadaşça, dostça takılın ya. Şener Şen gibi kaçıyor muyuz? Kaçarsak bizi kovalarlar. Yok ya. Tamam sen miymişsin öten? You are the king.